Tarihin her döneminde dünyanın merkezi konumunda bulunan Orta Doğu, sahip olduğu özellikler ve stratejik önemi nedeniyle sürekli bir çekim merkezi konumunda bulunmuştur. Orta Doğu'nun bu durumu, bu bölgede savaşların ve egemenlik mücadelelerinin her dönemde yaşanmasına neden olmuştur. Ancak tarihin hiçbir döneminde ve dünya coğrafyasının hiçbir yerinde Yahudi ve Filistin halkları gibi birer avuç insan, Filistin gibi avuç içi kadar bir toprağın bu denli uzun ve sert mücadelesini yapmamıştır. Filistin üzerindeki Arap-Yahudi mücadelesi modern çağın en uzun kavgasını teşkil etmektedir. Yahudiler için bu kavganın nedenleri daha çok dini olmakla beraber sonraları Siyonizmin de etkisiyle siyasi ve politik bir şekle bürünmeye başlamıştır. Dini neden diyoruz? Çünkü Yahudilerin inanışlarına göre Filistin bölgesi kendilerine Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Dolayısıyla milattan sonra 70 yılında Romalılar tarafından bölgeden sürüldükten sonra yaklaşık 2000 yıl uzak kaldıkları kutsal topraklara dönüş mücadelesini hiç bırakmamışlar. Diaspora dönemlerinde hep kendilerine vaat edilmiş topraklara dönme hayaliyle yaşamışlardır. 19. yüzyıl Avrupa'sında antisemitizmin iyice yükselmesi ve milliyetçiliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan Siyonizm süreci başlatmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısı Avusturya Macaristan, İngiltere ve Rusya gibi güçlerin dünya siyaset arenasına damgasını vurduğu, Osmanlı Devleti'nin ise zayıflamaya başladığı bir dönem oldu. İmparatorluğun geniş sınırları artık dış güçlerin müdahale alanları haline geldi. Bu dönemde Avrupa'da bir Yahudi devletinin varlığına hayır diyen Avrupalı güçler 1897 yılında yapılan 1. Siyonist Kongresi ile başlayan ve halkı olmayan bir ülkeyi ülkesi olmayan bir halka devredin sloganıyla Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurma fikrini öngören süreci hararetle desteklediler. Bu videomuzda Yahudilerin tarih sahnesine çıkmalarından Filistin'de yüzlerce yıl sonra İsrail devletini kurmalarına kadar geçen süreci incelemeye çalışacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Filistin toprakları üzerinde yaşayan insanların tarihi çok eskidir. Filistin adı milattan önce buralarda yaşamış olan Filistinlilere bağlanır. Yunan Makedon hakimiyetinin buralarda kurulmasından sonra bu bölgeye Palestina dedikleri kaynaklarda geçmektedir. İbraniler de bu yerli halka Palestin demişlerdir. Pleset veya Plaset, Filistin ülkesi veya Filistinlilerin ülkesi manasına gelmektedir. Yahudiler kendilerini Filistin'in en eski yerleşik toplumu olarak kabul etmektedirler. Milattan önce 20. yüzyıldaki Filistin bölgesinin durumu incelendiğinde Kenanlıların orada yerleşik bir toplum oldukları anlaşılmaktadır. Bu da gösteriyor ki Yahudiler iddia ettikleri gibi bu toprakların en eski yerleşik toplumu değildir. Bu coğrafya tarih öncesi devirlerden itibaren çeşitli kavimlerin göçlerle ve istilalarla gelip buraya yerleşmesine maruz kalmıştır. Bu durumun en önemli sebebi bölgenin sahip olduğu zengin ve stratejik konum ve bunun yanında üç büyük ilahi dinin gerek ortaya çıkışı gerekse gelişmesinde oynadığı rol ve barındırdığı kutsal yerlerdir. Bu sebeple bölge Arz-ı Mevut veya Arz-ı Mukaddes şeklinde isimlendirilmiştir. Yahudiler kurdukları Yahuda devletinin adı dolayısıyla böyle isimlendirilmişlerdir. Hazreti Yakub'a yakıştırılan bir kahramanlık efsanesi nedeniyle İsrailoğulları adını alan kavim Hazreti Musa'dan sonra Musevi, Süleyman'dan sonra Yahudi adlarıyla anılmış olmakla birlikte bunların hepsi aynı kavmin adıdır. İsrailoğullarının tarihi dini kitaplarda geniş yer alan efsaneye benzeyen ilk kısımlarıyla menkıbe ve rivayetlerden oluşan hikayeleri andırmaktadır. Yahudiler temel istek ve eylemlerini bu tarihi belgeye yani Kitab-ı Mukaddes'e dayandırmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'in 1. bölümü Tevrat'a ait Yahudilerin tarihi şu şekilde sıralanmaktadır. Göçebelik ve 1. esaret, Mısır'dan çıkış ve mevut, toprağa yerleşme, hükümet haline gelme, şevket ve ikbal devri,
düşkünlük ve parçalanma, dağılmalar ve ikinci esaret, Babil'den dönüş, yarı milli hayata kavuşma, İzmihlal ve ikinci dağılma. İsrailoğullarının tarihi Tevrat'a göre M.Ö. 1750'lerde başlar. Tevrat'ın yaratılışa ait olan ilk kitabı Genesis'e göre Yahudi kavminin başlangıcı İbranilerdir ve Yahudi dininin kurucusu İbrahim'dir. Kuzey Sami kavimlerinin atası sayılan ve Hazreti İbrahim'in soyundan geldiği kabul edilen İbraniler, kendilerini Tanrı'nın seçilmiş kavmi olarak görmüşlerdir. Bu halkın inancına göre Tanrı, Hazreti İbrahim'in kişiliğinde İsrailoğullarıyla gerçekleştirdiği anlaşmayla onları yalnızca kendisine tapınmakla görevlendirmiş, Hazreti İbrahim'i tanrısal gerçekleri dünyanın bütün kavimleri arasında yayması için seçmiştir. Bu anlayış itibariyle Yahudilik sadece bu topluluğa ait bir din olma ayrıcalığına inanılarak varlığını sürdürmüştür. Tevrat'a göre Yahudiler, Hazreti Nuh'un oğlu ve Sami ırkının atası sayılan Sam neslindendir. Sami ırkına mensup olan Yahudilerin en eski vatanları Mezopotamya'ydı. Yahudiler uzun süre Arabistan çöllerinde yaşadıktan sonra Fırat ve Dicle nehirlerinin uzandığı Mezopotamya ile Akdeniz sahillerini içine alan Yeşil Hilal olarak adlandırılan tarıma elverişli alanlara göç etmişlerdir. Mezopotamya ile Suriye arasında çobanlıkla geçinen ve ilkel bir topluluk olan Yahudiler, daha sonra Hazreti İbrahim döneminde Filistin'e yerleşmişlerdir. Tevrat'a göre Hazreti İbrahim, Yehova'nın emriyle kabilesinin başında Babil'deki Ur şehrinden Tanrı tarafından vaat edildiğine inanılan vaat edilmiş toprak Kenan diyarına göç etmişlerdir. Tevrat'ın efsanesine göre Tanrı'nın Hazreti İbrahim'e Mısır nehrinden büyük nehir olan Fırat'a kadar Kenaniler, Keniziler, Kadmoniler, Hettiler, Perizziler, Refailer, Amoriler, Girgaziler ve Jebusilerin memleketini senin nesline veriyorum dediğine, Nil'den Fırat'a kadar uzanan toprakları İsrailoğullarına verdiğine inanılır. Kenan diyarına gelen Yahudiler, bölgeye hakim olan ve Filistin'in ilk halkı olarak bilinen Sami ırkına mensup kabilelerden Kenanilerle baş edemeyerek Mısır'a göç etmişlerdir. Bölgedeki kuraklık da göç etmelerine eklenen diğer bir neden olmuştur. İbrani olan Hazreti İbrahim'in dini, oğlu İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'a geçerek İsrailoğullarının dini olmuştu. Hazreti Yakup, Yahudi tarihi içinde önemli bir yer oluşturur. Çünkü artık İsrail kavmi oluşmuştur. İnanışa göre Hazreti Yakup'un adı Tanrı tarafından ilahlarla mücadele eden anlamına gelen İsrail olarak değiştirilmiş, onun oğulları Ruben, Şimeon, Levi, Yahuda, İssakar, Zebulun, Yusuf, Benyamin, Dan, Naftali, Gad ve Aşer'in adlarıyla anılan 12 kabilede İsrailoğulları adını alarak İsrail kavmini meydana getirmiştir. Tevrat'a göre Hazreti İbrahim'in torunlarından Hazreti Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf, Firavun'un nazırı olmuştu. Kenan diyarından Mısır'a göç eden İsrailoğullarının sayısı Hazreti Yusuf zamanında artış göstermiş, fakat Yahudiler zenginleşip ülkenin kilit noktalarını ele geçirmeleri nedeniyle Mısır firavunlarının zulüm ve baskısına uğrayarak zamanla köle durumuna düşmüşlerdi. Milattan önce 1200'lere kadar tutsak kalmışlar, Hz. Musa önderliğinde Mısır'dan ayrılarak kölelikten kurtulmuşlardır. Tevrat bu döneme Exodus demektedir. Tevrat İsrailoğullarının Musa peygamberin liderliğinde Sina Yarımadası'ndaki Sina Dağı'na geldiğini bildirir. Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda 10 emir bildirilmiştir. Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'a nasip olmayan dönüş, Hazreti Musa'nın yardımcısı Hazreti Yuşa zamanında gerçekleşmiş, Kenan diyarı olarak bilinen bugünkü Filistin'e yönelmişlerdir. Mısır'dan göç eden Yahudiler Filistin'e hakim olmak için bu ülkeye adını vermiş olan Filistinliler ve çeşitli halklarla savaşmışlar ve M.Ö. 1234'ten sonra Filistin'e hakim olmuşlardır. Mısır'dan çıkış Yahudilerin özgürlüklerinin evrensel bir simgesi olmuştur. Hazreti Musa İbranileri
din ve kültür birliğiyle bir arada tutarak bir Yahudi milletinin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Hazreti Musa'dan sonra yerine geçen Hazreti Yuşa, Kenan diyarını fethettikten sonra burasını 10 İsrail kabilesine paylaştırmıştır. Milattan önce 1200-1030 yılları arasındaki dönemde İsrail aşiretleri düşmanlarıyla mücadele için bir araya gelme ihtiyacı duyduklarında siyasi ve askeri yeteneklerine güvendikleri lider kişilikleri geçici olarak başlarına getirmişlerdir. Bu geçici liderler hakim olarak adlandırılmış ve Yahudi tarihinde Hazreti Yuşa döneminde Kenan ülkesine geri gelinen zamandan İbrani monarşisinin kurulduğu döneme kadar geçen döneme de hakimler dönemi denmiştir. Bu dönemde İsrailoğulları kendi aralarında da mücadele etmiş ve büyük başarılar kazanamamışlardır. Tevrat'ın Hakimler kitabında küçük İbrani boylarının birbirleriyle mücadelelerini anlatan bölümler bulunmaktadır. Yaklaşık 200 yıl boyunca göçebe yaşam tarzı sürdüren İsrailoğulları yerleşik yaşama geçince çiftçilik ve el sanatlarıyla uğraşmaya başlamışlardır. Bu gelişmeler sayesinde toplumsal ve ekonomik güçlenmeyi destekleyerek liderlerinin ardından gitmenin bölünmüşlükten kaynaklanan mücadelelere son vereceğine inanmışlardır. Böylelikle Yahudiler hakim denilen şefler tarafından bir süre yönetildikten sonra kabilelerini bir arada tutacak bir kral seçme gerekliliği duymuşlardır. Yerleşik hayata geçen Yahudilerin savaş dönemleriyle barış dönemleri süreklilik gösterdiği için savaş dönemlerinde lidere ihtiyaç duymuşlar, kabile düzeninin dağınık olmasının yaratacağı tehlike nedeniyle kabileleri arasında birlik sağlayacak ve sürekliliği olacak bir yönetici seçmeye karar vermişlerdir. Milattan önce 1020'de ilk Yahudi kralı olarak başa geçen Saul, dağınık kabile yapısını bir arada tutmaya gayret etmiştir. Saul adı kraldan sonra oğlu Davut kral olmuştur. Milattan önce 1400-965 tarihleri arasında Hazreti Davut 12 İbrani kabilesini tek bir krallıkta toplamış, Kudüs'ü ele geçirerek bu şehri ilk Yahudi devletinin başkenti yapmıştır. Hazreti Davut kral olduğu dönemde Tevrat'a ilaveler yapmıştır. Bu kutsal kitaba Zebur denir. Davut ölmeden önce oğlu Süleyman'ı tahta çıkararak kral ilan etmiştir. Milattan önce 965-930 tarihleri arasında krallığını yürüten Hazreti Süleyman zamanı krallık tarihinin en iyi dönemidir. İsrail krallığı kuzeydeki 10 kabilenin Mısır'dan Fırat Irmağı'na kadar uzanan topraklarını içine almış, krallık gerek ekonomik gerek siyasi bakımdan büyük gelişme göstermiştir. Süleyman ilk Yahudi tapınağını inşa ettirerek Kudüs'ü İbranilerin kutsal şehri haline getirmiştir. Bu dönem 1. Tapınak dönemi olarak adlandırılmıştır. Hazreti Süleyman'ın milattan önce 930 yılında ölümü üzerine yaklaşık 70 yıl kadar süren ilk İsrail devletinin varlığı, İsrail adı altında yaşayan 12 kabilenin iç ihtilafları, yoğun yabancı etkisi ve kentsel yaşamın gelişmesinin ortaya koyduğu gerilimler nedeniyle sekteye uğramış, Hazreti Süleyman'ın oğlu Rehoboam tahta çıktığı dönemde tüm bu etkenler devletin ikiye ayrılmasına yol açmıştı. İki ayrı Yahudi devletinden biri kuzeyde İsrail kabilesinden 10 tanesini içine alan ve başkenti Samariya olan İsrail Krallığı adını almış, diğeri güneyde Davud'un soyundan gelen Yahuda ve Benyamin kabilelerinin yönetiminde olan Kudüs şehrine sahip Yahuda krallıkları olarak kurulmuştur. Yaklaşık 200 yıl varlığını koruyan kuzeydeki krallık, ayakta kaldığı dönem boyunca hanedanlar arasındaki sürtüşme ve dengesizliklerle uğraşmıştır. Başkenti Samariye'nin düşmesiyle M.Ö. 722'de yıkılan İsrail Krallığı, Asur İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmiş, yaklaşık 350 yıl boyunca ayakta kalan, M.Ö. 587'de çöken Yahudi Devleti ise Asur İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan Babil Krallığı'nın istilasına uğramıştır. Tüm bu gelişmeler neticesinde Yahudiler Babil'e sürülmüş, Kudüs Tapınağı da yıkılmıştır. Bundan sonra Yahudilerin göçe mecbur bırakıldıkları dağılma dönemleri başlamış, bu olaylar Yahudilerin tarihinde
Babil sürgünü devri olarak yerini almıştır. Babil sürgünü Yahudilerin milli duygularının daha da kuvvetlenmesine imkan vererek Filistin'e tekrar dönme umuduna dayanmalarını sağlamış, Yahudiler bu sayede dayanışmalarını korumuşlardır. Babililerin zaferi 1. Tapınak döneminin sonu olmuştur. İlk tapınağın Babililer tarafından yıkılması sonrasında Yahudilerin sürgün edilişleri diasporanın başlangıcıdır. Bu sürgünün ardından Yahudilik dini bir anlayış dışında bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Yahudiler sürgün edildikten sonra Filistin'le bağlantılarını koparmamışlardır. Yahudilerin Babil esareti yaklaşık 70 yıl sürmüştür. Bu süre sonunda Pers hükümdarı Kehüsrev M.Ö. 538'de Babil'i ele geçirip Babil krallığına son vererek sürgündeki Yahudilerin yurtlarına dönmelerine izin vermiş. Böylelikle Yahudiler Filistin topraklarına ilk dönüşü gerçekleştirmişlerdir. Pers hükümdarı 2. Dara zamanında refah ve hürriyete sahip olarak özerk bir yönetime kavuşan Yahudiler, Kudüs'te Babililer tarafından yıkılan tapınağın yerine M.Ö. 515'te ikinci bir tapınak inşa etmişlerdir. Filistin üzerinde Pers egemenliği M.Ö. 535-332 yılları arasında devam etmiş. M.Ö. 332'de Makedonya kralı Büyük İskender'in Fırat'tan Mısır'a kadar uzanan toprakları ele geçirmesiyle Filistin üzerindeki Pers egemenliği son bulmuştur. İsrailoğullarının peygamberler dönemi M.Ö. 444'te Pers kralının Hazreti Musa'nın yasalarına bağlı kalma çağrısıyla son buldu. Pers kralı Hazreti Musa'nın yasalarını bütün ülkede geçerli ilan ederek önce Tevrat'ın büyük bölümünün yazıya geçirilmesini, sonrasında da sözlü yasaların değerlenmeye başlamasını sağladı. Tevrat'ın 5 kitabı, Süleyman Meselleri, Rut, Rahipler kitabı, Eyüp kitabı, Naşideler Naşidesi bu zamanda tamamlanmıştır. Büyük İskender'in Filistin'in de içinde olduğu Suriye topraklarını hakimiyeti altına alması sonrasında Yahudi tarihinin Helenistik dönemi başlamış, M.Ö. 2. yüzyıla kadar Yahudi dini ve kültürü üzerindeki Yunan etkisi İslamiyet'in doğacağı 7. yüzyıla kadar devam etmek mecburiyetinde kalmıştır. Büyük İskender'in ölümüyle imparatorluk parçalanmış, Filistin ve Mısır General Batlamyos'un hakimiyetine girmiş. Bu dönemde Yahudilere Mısır'da yeni kurulan İskenderiye şehrine göç için teşvikte bulunulmuştur. Helenistik dönemle Suriye, Anadolu, Babil ve özellikle İskenderiye'de Yahudiliğin önemli merkezleri ortaya çıkmıştır. Bu dönem süresince Yahudiler Yunan hakimiyeti altında Yunanlaştırma politikasının baskısı altında kalmışlardır. Makedonya Krallığı'nın Filistin'de Helenizmi yerleştirmek istemesi neticesinde putperest Yunanlı yöneticilerin Tevrat'ı yasaklamaları ve kutsal tapınağa putperestliğin sembolü Zeus heykelinin konması Yahudilerin ayaklanmasına yol açmış, Makabi isyanı patlak vermiştir. Yunan ordusu M.Ö. 163'te Makabi ailesinin önderliğinde başlatılan isyanı bastırarak Kudüs'ü ele geçirmeyi başarmış ancak Yahudilerin direnişlerini sürdürmeleri karşısında bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır. Yahudiler üzerinde Yunan hakimiyetinden sonra Romalıların hakimiyeti kuruldu. Milattan önce 64, milattan sonra 324 yılları arasında Filistin Romalıların elindeydi. Roma İmparatorluğu Suriye üzerine yürüyerek Yahudileri hakimiyeti altına almıştır. Roma egemenliği döneminde başlangıçta Yahudilere iyi davranılmış, hatta hoşgörülü kanunlarla korunarak sınırlı bir yetki verilmiş, Yahudi halkının cemaat işlerinin tanzimi Kudüs'te oturan büyük rahiplere bırakılmıştı. Ancak zamanla Roma idaresinde Yahudilere uygulanan vergilerin ağırlığı, feodal yöneticilerin zulmü ve dini gerekçeler yeni isyanları beraberinde getirmiş, Yahudiler arasında bağımsız bir Yahudi devleti kurma girişimleri yoğunlaşmıştır. Bu amacı benimseyen Yahudiler Tevrat'a mutlak bağlılığı gerekli görüyorlar. Yahve her şeyin efendisi olduğuna göre dünyanın bir gün Yahudilerin hükmü altına gireceğini, inançlarına bağlı kalırlarsa zafer elde edeceklerine inanıyorlardı. Bütün bu gerekçelerle Yahudiler milattan sonra 66-73 tarihleri arasında tekrar ayaklandılar.
Bu ayaklanma nedeniyle Roma orduları Kudüs'e yönelerek Babil sürgünü dönüşünde inşa edilmiş olan ikinci tapınağı yıkmışlardır. Bu olaydan sonra Yahudiler bölgeden göç etmeye zorlanmışlar, başta Mısır olmak üzere Romalıların hakimiyeti altındaki farklı ülkelere sürülmüşlerdir. Roma zulmünden kaçmayı başarabilen Yahudiler başka ülkelere dağılmışlar ancak direnişlerini sona erdirmemişlerdir. Yahudiler kutsal tapınağın ikinci kez yıkılışıyla İsrail devletinin kuruluşu arasında geçen zamanı yabancıların hakimiyeti dönemi olarak adlandırmışlardır. Bütün tarihsel süreç göz önüne alındığında İsrailoğullarının bir devlet olarak bölgeye siyasi anlamda hakim oldukları sürenin göreceli olarak kısa olduğu görülecektir. Bu nedenle sadece tapınağın yıkıldığı tarihiyle İsrail devletinin resmen ilan edildiği 1948 yılına kadar geçen toplam 1878 yıllık sürenin yabancıların hakimiyeti dönemi olarak tanımlanmasındaki esas Yahudi yaklaşımı siyasi olmaktan çok kültüreldir. Burada da ifade edildiği gibi kutsal tapınağın yıkılışının sembolik ve psikolojik öneminden ziyade Yahudilerin katledilmesi ve Roma İmparatorluğu'nun uzak bölgelerine dağıtılmasıyla Filistin bölgesindeki Yahudi kültürel varlığı kısıtlanmış, bölgeyle fiziksel bağları kesilmiştir. Babil sürgünlerini de göz önüne alırsak bu dönemi Yahudi tarihindeki ikinci diaspora dönemi olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Bu dönem boyunca bölge farklı uygarlıkların ve devletlerin hakimiyeti altına girmiştir. Romalılara karşı 2. Yahudi isyanı milattan sonra 132-135'te Mesih olduğunu iddia eden Simon Bar Kocheba liderliğinde gerçekleşmiştir. Kocheba, Yahudi krallığının bağımsızlığını ilan etmiş, Kudüs ve Yahuda yeniden ele geçirilmiştir. Ancak kısa süre sonra Romalıların üstünlüğü karşısında direnemeyen Yahudiler sürgün edilmiş, Kudüs yeniden tahrip edilmiştir. Yahuda ve Samaria adları kaldırılarak bu bölge Filistin adını almıştır. Romalılar tarafından Suriye'ye bağlanan Filistin'e dönmeleri yasaklanan Yahudiler kitleler halinde buradan dünyanın dört bir yanına göç etmişlerdir. Böylelikle Yahudi tarihinde ikinci sürgün hayatı başlamıştır. Yahudiler Kuzey Afrika, Anadolu ve Doğu Avrupa'ya göç etmişler. Bir kısmı Romalılar tarafından köle veya esir olarak Batı Avrupa'ya götürülmüşler. Bir kısmı da Mezopotamya ve Hicaz'a gitmişlerdir. Yahudiler bu tarihten sonra Filistin'de yok denecek kadar az bir nüfusa sahip olmuşlardır. Yahudiler tapınağın birleştirici çevresinden yoksun oldukları halde tüm bu olumsuz koşullara rağmen ayakta kalmayı başarabilmişlerdir. İrtibatlarını sürdürmüşlerdir. Yahudilerin politik ve toprak üssü olmadan varlığının devamlılığını sağlayan tek unsur dinleri olmuştur. Yahudilerin bütün insanlık üzerinde Tanrı egemenliğinin gerçekleşmesi beklentisinin güçlendiği dönemde Hristiyanlık dininin ortaya çıkması ve gelişmesi Yahudi-Hristiyan çatışmalarını başlatmıştır. 325'te Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlık dinini kabul edişiyle bu din Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oldu. Bu nedenle Kudüs dahil olmak üzere kutsal topraklarda kiliseler inşa edilmiş, ülkenin birçok köşesinde manastırlar kurulmuştur. Hristiyanlığın yayılması, Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki dinsel çatışmaların başlaması sonucunu doğurmuştur. Roma'nın Hristiyan dinini benimsemesi sonrasında Yahudiler üzerinde artış gösteren baskılarla Yahudiler eski özelliklerinden mahrum kalmışlardır. 395'te Roma İmparatorluğu bölününce Filistin toprakları Bizans İmparatorluğu'nun payına düşmüştür. Bizans idaresi altındaki Yahudiler devlet işlerindeki görevlerden men edilmişlerdir. Bu dönem itibariyle Yahudilik hakkında yürütülen ön yargılı düşüncelerin beraberinde sürüklediği karışıklıklar Yahudi sorununu ortaya çıkardı. Dönem içerisinde Yahudiler hakkında ortaya sürülen iki iddia vardı. Bunlardan birincisi Yahudi halkının Hazreti İsa'nın ölümünden sorumlu olması, diğeri Yahudilerin yurtsuz kalıp bütün dünyaya yayılmasının bu olaydan kaynaklanan bir ceza olduğu inancıydı.
Hristiyanlarda Yahudi düşmanlığına sebep olan bu iddialar yüzyıllarca geçerliliğini korumuş, Yahudi sürgününün asırlarca sürmesinin nedenlerini oluşturmuştur. Yahudiler Roma'ya karşı düzenledikleri birbirini izleyen ayaklanmalarda başarısızlığa uğramaları neticesinde Bizans'a karşı İranlılara destek olarak Filistin'in İran tarafından işgalini sağlamaya çalışmışlar. Ancak 629'da Bizans'ın Filistin'i yeniden ele geçirmesiyle mücadelelerinden sonuç alamayarak kendi içlerine kapanan bir toplum haline gelmişlerdir. İslamiyet'in doğuşu Yahudiler için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Romalıların yaptığı katliam ve sürgünlerden sonra dünyanın her tarafına yayılmış olmalarıyla Yahudilerin Filistin ile bağları kalmamıştı. Yahudilerin büyük bir kısmı Arabistan Yarımadası'na ve Arap topraklarına göç etmişler, yoğun olarak Medine şehri ve çevresine yerleşmişlerdi. 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret eden Hazreti Muhammed, Medine halkının birbirleriyle anlaşmazlık yaşayan Arap ve Yahudi kabilelerini bir arada tutacak bir sözleşme yaptı. Medine Sözleşmesi olarak adlandırılan bu vatandaşlık anlaşması sayesinde Yahudiler dinlerini uygulamada serbestlik kazanmışlardır. Bunun yanında bu anlaşmada düşmana karşı birlik olma mecburiyeti vardı. Dolayısıyla bu anlaşma kabilelere iç işlerinde kendi örflerini uygulama serbestliği, dış ilişkilerinde ortak hareket etme şartı getiriyordu. Ancak Yahudilerin anlaşmayı ihlal etmeleri Medine'yi terk ederek Hayber ve Şam'a yerleşmelerini mecburi kılmıştır. Müslümanların Şam'la olan ticaretinde Yahudilerin bir tehdit unsuru olmaları nedeniyle Müslümanlar Hayber üzerine yürüyerek Yahudilerin teslim olmalarını sağlamışlardır. Hz. Muhammed'in Yahudilerle yapmış olduğu anlaşmalar neticesinde Yahudilerin din ve inançları nedeniyle kınanmamaları sağlanmış, öldürülmeleri yasaklanmış, İslam devletinin hakimiyetini tanıyarak vergi vermek şartıyla her türlü ticari, sinayi ve zirai faaliyetlerde bulunmaları imkanı tanınmıştır. Hazreti Muhammed'in ölümünden 4 yıl sonra 4 halife devrinde Hicaz merkez olmak üzere İslam'ın fethi hareketi başladığı zaman Suriye ve Filistin Bizans hakimiyeti altındaydı. 637'de Araplar Kudüs ve çevresini ele geçirmişler. Kudüs'ün fethinde Yahudiler Bizans'tan gördükleri zulüm nedeniyle Müslümanlara yardım etmişlerdir. Yahudi ve Hristiyanların kutsal şehir olarak nitelendirdikleri Kudüs, İslam dünyasında da önemli bir dini merkez olmuştur. Selçuklular tarafından 1071'de ele geçirilen Kudüs, Hristiyan toplumunda özellikle 11. yüzyılla süregelen Haçlı seferleri sırasında hedef haline gelmiştir. Haçlı seferlerinin başlamasıyla Hristiyan dünyasındaki Yahudi düşmanlığı siyasi, iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte daha da şiddetlenmiştir. Saygınlığını yitirmeye başlayan kilise, politik isteklerini yönlendirmek için Hazreti İsa'nın içinde yattığı kutsal lahdin kurtarılması gerekliliği gibi dini gerekçeler öne sürerek etkinliğini korumaya çalışmıştır. 1099'da Papa II. Urban'ın çağrısı üzerine Avrupa'dan kutsal toprakları kurtarma inancıyla gelen Haçlılar Kudüs'ü ele geçirerek burada Kudüs Latin krallığını kurmuşlar, Hristiyanlığı yaymaya uğraşmışlardır. Haçlıların Selahaddin Eyyubi'nin yönetimindeki Müslüman ordusu tarafından 1187'de bu topraklardan çıkarılmasından sonra Kudüs yeniden İslam egemenliği içerisinde kalmıştır. Yahudilere yine belli ölçülerde özgürlükler tanınmış, Kudüs'e dönmeleri sağlanarak burada yaşamalarına müsaade edilmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin ölümü üzerine Haçlı orduları 1193'te bu bölgeyi tekrar ele geçirmişler, ancak Haçlıların Eyyubi'den sonra Mısır'da iktidara gelen Memluklulara 1291'de yenilmeleriyle kutsal topraklar üzerindeki hakimiyetleri sona ermiştir. Hakimiyeti ele alan Memluklular zamanında Yahudiler için yine benzer sıkıntılar başlamıştır. Bu dönemde Memluklular tarafından limanlar Haçlı seferlerinden korunmak için yıkılmış, bölgenin denizle bağlantısı kesilmiş, kara ticaretinin durdurulmasıyla şehirler harabeye dönmüştür. Memluk dönemi ile siyasi ve ekonomik ayaklanmalar yaşanmış,
ağır vergiler ve yaygın hastalıklar dönemi baş göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1517 yılında bölgeyi kontrolü altına almasıyla 200 yıl süren Memlük hakimiyeti sona ermiştir. Osmanlılar bölgeyi hakimiyetleri altına almalarının ardından idari olarak 4 alt bölgeye bölerek Şam'a bağlamışlardır. Yüzyıllardır ihmal edilmiş ve sefalet içindeki Kudüs ve çevresindeki düzen tesis edilmiş, tüm dinlere mensup halklara özgürlük tanınmıştır. Bu ortamın etkisiyle bölgedeki Yahudi varlığı ve kültürü yeniden yeşermiştir. Bölgede yapılan Yahudi dinsel çalışmaları diasporadaki diğer Yahudilere de gönderilerek kültür birliğinin sağlanmasında faydalı olmuştur. 18. yüzyılın sonlarına doğru gerilemekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nda ekonomik koşulların bozulması olumsuz etkilerini bölgede de göstermiştir. 19. yüzyılda İngiltere, Fransa ve ABD bölgedeki etkinliklerini artırmaya başlamış, özellikle Hristiyan misyoner çalışmaları için okullar açılmıştır. Takip eden yıllarda İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve ABD bölgede konsolosluk açmıştır. Bu dönemde bölgede ulaşım ve iletişimle ilgili yatırımlar artmış, sahil kesimiyle Avrupa arasında düzenli deniz ulaştırma seferleri başlamıştır. Süveyş kanalının açılışıyla ekonomi canlanmıştır. Bölgeye göçü engellemek maksadıyla Osmanlı yönetimi tarafından kanunlar çıkartılmış, toprak alım satımı kısıtlanmış, inşaat izni doğrudan İstanbul'a bağlanmıştır. Bu uygulamalar bölgeye Yahudi göçünü yavaşlatmış olmasına rağmen 1. Dünya Savaşı'nın çıktığı 1914 yılında bölgedeki Yahudi nüfusunun 85 bin olduğu tahmin edilmektedir. Aralık 1917'de İngiliz kuvvetleri bölgeyi ve Kudüs şehrini ele geçirmiş, 400 yıl süren Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir. Yahudiler Hristiyan Avrupa'da yüzyıllar boyunca dışlanarak yaşadılar. Modern çağa kadar hemen hiçbir Avrupa ülkesine Hristiyanlarla eşit haklara ve doğrudan siyasi güce sahip olamadılar. Hristiyan Avrupa, Hz. İsa'nın katilleri dediği Yahudilere mesafeli davranmayı seçmişti. Ancak 19. yüzyıldaki liberal düşüncelerle birlikte Avrupa'nın katı Hristiyan kimliği de hızlı bir şekilde erozyona uğramış, kilisenin öğretileri etkisini yitirip yerine seküler düşünce ve ideolojiler hakim oldukça Yahudilerin üzerindeki hukuki kısıtlamaların nedeni de ortadan kalkmıştır. Modernizmin Yahudiler açısından farklı bir sonucu da ulus devlet kavramının ortaya çıkmasıdır. Homojen bir millet kurma amacı güden Avrupa devletleri Yahudiler için ciddi bir soruyu gündeme getirdi. Yahudiler de İngilizler ve benzeri gibi müstakil birer ulus muydular? Kimi Yahudiler bir millet değil, sadece dini bir grup olduklarını ve özellikle Yahudiliğin bir din olarak algılanmasını istediler. Zira milli bir unsur olarak algılanmalarının henüz kazandıkları toplumsal ve hukuki hakları düşmanlık dönemlerine götüreceğini düşünüyorlardı. Fakat kendilerini bir ulus olarak tanımlayan milliyetçi Yahudiler bu asimilasyona onay vermediler. Bu konuda onlar gibi düşünen ikinci bir grup daha vardı. Antisemitistler. Antisemitistler, Yahudileri içinde yaşadıkları ülkelerin etnik ve ırksal homojenliğini bozan zararlı bir unsur olarak görüyorlardı. Avrupa'da Yahudilere yüzyıllardır uygulanan ayrımcılık en sonunda onlar arasında kendilerine ait bir devlet kurma fikrini ortaya çıkarmıştır. Fakat Yahudiler için oluşturulacak devlet nerede olacaktı? Baskı altında tutuldukları Avrupa'da bütün çözüm yollarının tükendiğine inanan genç Yahudiler kendilerini vaat edilmiş topraklara götürecek modern bir Mesih arayışına girmişlerdir. Bu Mesih bugünkü siyasal Siyonizmin babası olan 21 Mayıs 1860'ta Budapeşte'de doğan ve aslen Macar Yahudisi olan Avusturyalı Theodor Herzl'tir. Ve bu soruya Theodor Herzl tarafından 19. yüzyıl sonlarında başlatılan Siyonist hareket cevap buldu. Dindar bir ailenin oğlu olan Herzl, geleneksel bir orta öğretimden sonra Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiştir. Okulu bitirdikten sonra gazetecilik merakı ile 1891'de Avrupa'nın tanınmış gazetelerinden Neue Freie Presse'nin Paris temsilciliğine başlamıştır. Siyonizm en geniş anlamıyla arzu mevud, yani Filistin dışındaki bütün Yahudileri yine orada toplamak ve sonra da Süleyman Mabedi'ni
Siyon Dağı üzerinde yeniden inşa etmek idealidir şeklinde tanımlanabilir. Siyonizm teriminin kökü olan Siyon sözcüğü ilk çağdan beri Kudüs anlamına gelmektedir. Yahudilerin ilk kutsal tapınaklarının M.Ö. 587'de Babililer tarafından yıkılıp Yahudilerin Babil'e sürgün edilmesinden sonra Siyon'a özel bir anlam yüklenmiştir. Siyon, yurtlarından kovularak Babil'e sürgün edilen Yahudi halkının Filistin'e dönme arzu ve özlemi anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Herzl'e kadar Siyonizm duygusal, kültürel ve milli bir hareketi ifade ederken Herzl ile birlikte bu hareket toprağa yani devlete dayalı siyasal Siyonizme dönüşmüştür. Siyasal Siyonizm ise Yahudilerin de bir devlet kurma hakkına sahip oldukları fikridir. Siyon kelimesi yaklaşık 2500 yıldır kullanılmasına rağmen siyasal bir düşünce akımını simgeleyen bir anlam olarak ilk kez 19. yüzyılın son çeyreğinde bir Rus Yahudisi olan Nathan Birnbaum tarafından siyasal düşünceler literatürüne sokulmuştur. Birnbaum, kendi çıkardığı Kendi Kendine Kurtuluş adlı derginin 1 Nisan 1890 tarihli sayısında Siyonizmi, Yahudileri Filistin'e yerleştirme amacını güden ve üyelerini Yahudilerin oluşturduğu bir siyasal parti örgütünün kurulması olarak belirtmiştir. Bu terim kısa süre içinde Yahudi çevrelerce benimsenmiş ve Yahudi milliyetçiler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Tevrat'a göre Yehova kutsal toprakları kıyamete kadar İbrahim peygamber ve onun ümmetine vermiştir. Bu inanç çerçevesinde Yahudiler için Siyon dedikleri Kudüs ve çevresine dönme, kralları Süleyman tarafından yapılan kutsal mabetleri Beyt-i Makdis'i yeniden inşa etme, daha sonra üstün Yahudi ırkını Nil'den Fırat'a ve nihayet bütün dünyaya ekonomik ve her türlü güç bakımından hakim kılmak Tevrat'ın ana prensibini oluşturmaktadır. İşte Siyonizm bu hedefleri gerçekleştirmek isteyen ırkçı ve emperyalist Yahudi milliyetçiliğinin adıdır. Bu inanç Yahudilerin benliklerine öylesine işlemiştir ki bir gün diasporadaki bütün Yahudilerin onları kutsal topraklara yeniden götürecek bir Mesih'in öncülüğünde Kral Davud'un 6 köşeli yıldızı altında toplanacağına inanmış ve bunu sabırla beklemişlerdir. Bir Yahudi devletinin kurulması fikrinin ilk nüvesi boşnak bir haham olan Yehuda Alkalay tarafından 1843'te ortaya atılmıştır. Kudüs ve çevresinde bir Yahudi devleti kurulmasını öngören Siyonizm, Rusya'da, Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da ve Avrupa'nın daha birçok yerinde 18. yüzyıl sonlarında şiddetlenen Yahudi düşmanlığı sonucu Yahudilere boş bir toprakta devlet kurulması amacıyla beslenmiş ve hızlanmıştır. Fakat Yahudi köktencilerinin baskısıyla kurulacak Yahudi devletinin Kudüs ve çevresinin dışında boş herhangi bir yerde kurulması fikri kabul görmemiştir. 1900 yıl önce Roma tarafından bu kutsal topraklardan sürülerek diasporaya dağılmışlardı. Şimdi 1900 yıl sonra buraya dönmeye karar veriyorlardı. Böylelikle hareketin ismi Filistin'i, daha kutsal şehir Kudüs'ü çağrıştırıyordu. Siyonizm kelimesi Kudüs'ün yanı başındaki Siyon Dağı'ndan geliyordu. Siyonistler 19. yüzyıl Avrupa'sında Hristiyan dünyasının giderek artan Yahudi düşmanlığının baskı ve katliama dönüşmesiyle artık meselelerine kendi teşebbüsleriyle bir çözüm getirilmesi gerektiğine inanmışlardı. 1894 Eylül'ünde Fransız ordusunda Almanlar lehine casusluk hadisesi meydana gelmişti. Alfred Dreyfus adlı Yahudi asıllı bir yüzbaşı hadisenin faili olarak yakalandı. Deliller yeterli olmadığı halde hapsedilip ordudan çıkarıldı. Dreyfus hadisesi Fransa'da yeni bir antisemitizm dalgasının patlak vermesine sebep oldu. Bu durum daha üniversite yıllarında Avrupa'daki Yahudi düşmanlığı ile yakından ilgilendiğinden bir antisemitizm şeklinde ortaya çıkan Dreyfus davasını takip eden Theodor Herzl'i çok etkiledi. Bunun neticesi olarak Yahudilerin geleceği konusuna eğilen Herzl, çareyi Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasında gördü ve 1896'da Yahudi Devleti adlı bir kitapla fikirlerini yayınladı. Ona göre Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulabilmesi için her şeyden önce dünyadaki bütün Yahudilerin teşkilatlanması gerekmekteydi.
Bu kitabında Yahudilerin bir ulus vücuda getirecek ve bir devlet kurabilecek özelliklere sahip olduklarına inancının tam ve kesin olduğunu, Yahudi meselesinin ne sosyal ne dini bir mesele, keza onun milli bir mesele olduğunu dile getirmiştir. Çözümü de ancak bir meclis dahilinde medeni dünya milletleriyle anlaşarak onu siyasal bir dünya meselesi yapmakla mümkün görmektedir. Herz'e göre Yahudi sorunu antisemitizmin bir sonucu olarak gelişmişti ve Yahudilerin içinde yaşadığı bütün milletler ya gizliden gizliye ya da açıktan açığa antisemitistti. Herz, Siyonizmi devletler arası politikada dikkat çekici kılma çerçevesinde ilk olarak zengin Yahudilere başvurdu. Fakat girişimleri boşa çıkan Herz, umduğu ilgiyi halkta aramaya girişti. Aradığını halkta bulan Herz, halkın coşkusu karşısında daha da heyecanlandı. Hemen dünya Musevilerinden Siyonizme yatkın olanları bir çatı altında toplayacak bir kongrenin hazırlıklarına başladı. Herz 27 Ağustos 1897 tarihinde İsviçre'nin Basel kentinde 3 gün sürecek olan 1. Siyonist Kongresi'ni toplamaya muvaffak oldu. Bu kongreye 200'ü aşkın delege katılmıştır. Her sosyal tabakadan ve düşünceden Yahudileri aynı çatı altında toplayan küçük bir Yahudi akımı yaratmıştır adeta. Bu kongreye en fazla katılım Rusya'dan olmuştur. Basel Kongresi'nde Dünya Siyonist Teşkilatı'nın temeli atılmış, başkanlığına da Theodor Herzl getirilmiştir. Bu kongre Siyonist hareketin amaçlarını, bu amaçlara ulaşmak için gerekli araçları ve bu araçları kullanacak bir yürütme heyetini saptamıştır. Kongrenin bitiminden 3 gün sonra Herzl anı defterine şunları yazacaktır. Ben Basel'de bir Yahudi devleti tesis ettim. Ben bunu bugün yüksek sesle söylesem bütün dünyadan bir kahkaha tufanı yükselir. Fakat bundan 5 sene sonra, belki 50 sene sonra ise muhakkak herkes bunun böyle olduğunu anlayacaktır. Theodor Herzl'in Filistin'e Yahudilerin yerleşmesi için 2. Abdülhamit'i ikna etmek üzere 1896 ile 1902 yılları arasında İstanbul'a 5 sefer yapmış olduğu yazılmaktadır. Herzl İstanbul'a gelmeden önce ön hazırlıklar yapar ve 2. Abdülhamit'e yurtlarının sınırını kuzeyde Kapadokya dağlarından güneyde Süveyş kanalına kadar olan alanı kapsamalıdır. Davut ve Süleyman'ın Filistin'i olmalıdır diye beyan eder. Bu sınırlar daha sonra İsrail'in kurulmasında rol alan Ben Gurion ve diğer İsrail yetkililerin de sıkça ifadelendirdiği bir slogan olacaktır. Ve bu sınırlar Kitab-ı Mukaddes'in çizmiş olduğu Filistin coğrafyasıdır. Herzl çok zor durumda olan Osmanlı maliyesinin bu topraklar karşılığında düzeltilmesi teklifini getirmiştir. Fakat Herzl 2. Abdülhamit'le görüşmelerinde herhangi bir sonuç alamamış ve Abdülhamit Polonyalı soylu Kont Philip de Nowlinski vasıtasıyla Herzl'e gönderdiği şu cevapla Herzl'in bu isteklerini sonlandırmıştır. Eğer Bay Herzl senin bana arkadaşım olduğun gibi bir arkadaşın ise ona nasihat et. Bu konuda bir diğer adım atmasın. Ben bir karış bile olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana ait değil, milletime aittir. Benim milletim bu imparatorluğu savaşta kanlarını dökerek kazanmışlar. Onu kanlarıyla verimli kılmışlar. Bu toprak bizden sökülüp alınmadan evvel biz onu tekrar kanlarımızla sularız. Benim Suriye ve Filistin alaylarının efradı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Onlardan bir tanesi dahi dönmemek üzere muharebe meydanlarında canlarını vermişlerdir. Türk İmparatorluğu bana ait değildir. Türk milletine aittir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyonlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat bizim yalnız cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem. Sultan II. Abdülhamit bununla kalmamış, Yahudileri Filistin'e yerleştirmemek için çeşitli tedbirler almış ve hatta toprak almalarını engelleyici kanun çıkarmıştır. II. Abdülhamit'le 19 Mayıs 1901 ve 4 Temmuz 1902 tarihlerinde sonuçsuz kalan 2 görüşme daha yapan Herzl, anılarında Siyonizmin amacına ulaşması için Osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz demiştir.
Siyonistler Osmanlı Devleti'nden Filistin'le ilgili bir sonuç alamayınca yüzlerini İngiltere'ye çevirmişlerdir. İngiltere 19. yüzyılda en büyük sömürge imparatorluğudur. Üstelik İngiltere, Siyonist idealizmine sıcak bakmaktadır. Herzl tarafından başlatılan ve onun ölümünden sonraki 10 yıl içinde Siyonistlerin İngiltere'ye yönelik artan ilgisi, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden bir süre sonra yoğunluk kazandı. Ve İngiltere, Siyonist örgütün en büyük ilgi odağı haline geldi. İngiltere ile Siyonist bağlantıları gerçekleştiren Herzl'in ölümünden sonra batıdaki en etkili Siyonizm taraftarı Chaim Weizmann'dır. Aslen Rus Yahudisi olup 1910'da İngiliz vatandaşlığına geçen Weizmann, liberal Manchester Guardian gazetesinin güçlü editörü C.P. Scott'la tanışmıştır. Scott'la tanışması parlamentodaki muhafazakarların lideri Arthur Balfour, Winston Churchill ve Lloyd George ile tanışmasını kolaylaştırmış, onların Siyonizme sıcak bakmalarını sağlamıştır. Yine parlamento üyesi Herbert Samuel ise Yahudi kurumunun üyesi ve Weizmann'ın en yakın arkadaşıdır. Hiç kimse onun Siyonist olduğunu bilmemektedir. Samuel, İngiltere ve Fransa arasında gizli imzalanan 1916'daki Sykes-Picot Anlaşması'yla Suriye'nin Fransızlara verilmesini, bir Türk devleti ile sınır olacağına bir Avrupa devleti ile sınır olan bir Yahudi devletinin daha iyi olacağı düşüncesiyle desteklemiş ve bunun için çalışmıştır. 1916 yılı sonuna gelindiğinde Weizmann'ın taraftarları Lloyd George Başbakan, Arthur Balfour ise Dışişleri Bakanı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1880 Rusya Odessa doğumlu ünlü Siyonist lider Vladimir Jabotinsky bir Siyon ordusunun oluşturulması ve İngilizlerin yanında savaşa girilmesi taraftarıdır. Böyle bir durumda müttefiklerden sayılacakları için Filistin'e sahip çıkmaya daha fazla hak sahibi olacaklardır. Zaten daha önce de Siyon katır alaylarıyla müttefiklerin yanında Osmanlılara karşı Gelibolu'da savaşmışlardır. Neden şimdi Filistin'de İngilizlerin yanında savaşmışlardı? 1917'de İngiliz Savaş Bakanı Lord Derby'yi ikna eden Jabotinsky derhal hazırlıklara başlamıştır. Weizmann'dan yeşil ışık gören Jabotinsky, Yahudi lejyonunu kurmuş ve Filistin'de Allenby komutasında kendisi Teğmen ve daha sonra kurulacak İsrail Devleti'nin başbakanlarından David Ben-Gurion ise onbaşı rütbesiyle bu birliğe katılmışlardır. Milli bayrakları Davut'un altı köşeli yıldızı altında savaşan bir Musevi ordusu, belki de Jabotinsky'nin iddia ettiği gibi Balfour bildirisinin de İngilizlerce kabulü yönünde önemli bir adımdır. Hele buna Filistin'deki casusluk faaliyetleri ve uluslararası düzeyde propaganda gayretleri de eklenince Siyonizm artık büyük güçlerin savaş sonunda yeni bir düzen kurarken göz ardı edemeyecekleri bir siyasi aktör olarak dünya sistemine girecektir. İngiltere Siyonist Dernekleri Başkanı Lord Rothschild 18 Temmuz 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'a kendi imzasıyla takdim ettiği mektupta 3 önemli öneride bulunmuştur. Birincisi Filistin'in Yahudi vatanı olması, ikincisi Yahudilere kısıtlama getirilmeden buraya göç etmeleri, üçüncüsü ise Yahudilerin burada kendi kendilerini idare etmeleridir. Dışişleri Bakanı Balfour 2 Kasım 1917'de Lord Rothschild'e Balfour Deklarasyonu adını alacak olan ve İngiltere Filistin'de Yahudi halkı için bir milli yurdun tesisini olumlu karşılamaktadır ifadesinin bulunduğu cevabi bir mektup yazmış ve mektubu Lord Rothschild'e yollamıştır. Mektubun içeriği şöyleydi. Dışişleri Bakanlığı 2 Kasım 1917. Saygıdeğer Lord Rothschild, Yahudilerin Siyonist özlemlerine sempatisini dile getiren aşağıdaki deklarasyonun kabineye sunulmuş ve onun tarafından onanmış olduğunu majestelerinin hükümeti adına size bildirmekten mutluluk duyuyorum. Majestelerinin hükümeti, Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasına olumlu bakmaktadır ve Filistin'de bulunan Yahudi olmayan toplulukların yurttaş ve dinsel haklarına ya da herhangi bir başka ülkedeki Yahudilerin
sahip oldukları haklara ve siyasal statüye zarar verebilecek herhangi bir şeyin yapılmaması kaydıyla bu hedefe erişilmesi için elinden gelen tüm çabaları harcayacaktır. Bu deklarasyonu Siyonist Federasyonu'nun bilgisini sunarsanız size minnettar olacağım. Saygılarımla Arthur James Balfour. Bu mektupla dışarı çıkan İngiliz Harp Kabinesi Şef Sekreteri Mark Sykes, Doktor Weizmann bir oğlunuz oldu dediğinde Weizmann, ilk önce çocuğu sevmedim. Benim beklediğim değildi. Fakat bunun büyük bir olay olduğunu biliyordum. Önümüzde yeni dertlerle ancak büyük hazlarla dolu yeni bir dönem açılıyordu diye yanıtlamıştır. Bu mektup ve bunun ardından gelişecek olaylar Siyonist kesimin desteğinin itilaf devletleri yönüne çekilmesinde önemli bir rol oynamış. Ayrıca 1918 Ekim ayında ABD Başkanı Wilson tarafından da desteklenmiştir. ABD Orta Doğu'da bir Yahudi devletinin var olmasının Orta Doğu politikaları için sağlam bir dayanak oluşturacağının idrakine varmıştı. Balfour'un bu mektubu üzerine yürütülen girişimler 1918 yılında önce Fransa'nın ardından da İtalya'nın desteğini aldı. Balfour bildirisi Orta Doğu'da bir İsrail devletinin kurulmasına giden önemli bir kilometre taşı olup bu bildiriyle Siyonizm artık uluslararası politik bir programa dönüşmüştür. İngilizler bildiri yayınlandıktan tam bir ay sonra Kudüs'ü işgal etmiştir. Böylece Siyonistler Balfour'un bildirisinde sunmuş olduğu hedeflerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Balfour bildirgesi yayınlandığında 1917 yılında Filistin nüfusunun 570 bini Müslüman, 74 bini Hristiyan ve 75 bini de Yahudiydi. Bildirge ile Filistin'e Yahudi göçleri hızlanmış, yaklaşık 16.500 Yahudi Filistin'e göç etmiştir. Kelime anlamı yükselme veya yukarı çıkma olan ve Yahudilerin sürgünden yani diasporadan İsrail yurdu olarak addedilen Filistin'e tek tek veya gruplar halinde gelişini ifade eden ve kutsal kitaplarına dayanan aliyah önemli basamaklardan geçerek gerçekleşmiştir. Yüzlerce yıl önce Filistin'den sürgünle dünyanın dört bir yanına dağılan Yahudilerden Müslüman ülkelere yerleşip buralarda yaşayanlar hoşgörülü bir yaşama, din ve inanç özgürlüğüne sahipken Avrupa'da yaşayan Yahudiler Avrupa ülkelerinin Hristiyanlık dinini seçmesiyle baskıya maruz kalmışlardır. Orta Çağ'da özellikle Batı Avrupa'da görülen Yahudi düşmanlığı sonucunda Yahudiler 1290'da İngiltere'den, 1392'de Fransa'dan, 1492'de İspanya'dan ve 1497'de de Portekiz'den kovulmuşlar. Bazı Yahudiler de inançlarını gizlemek zorunda kalarak Hristiyanlığı benimsemiş gibi davranmışlardı. 15. yüzyıl sonlarında İspanya'da öldürülen Yahudilerin sayısı 100 bini bulmuştu. Kovulan Yahudilerin bir kısmı Hollanda'ya iltica etmekle birlikte büyük bir kısmı Osmanlı'ya göç etmiştir. Almanya'dan kovulanlarsa Polonya'ya gitmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Orta ve Doğu Avrupa'da yeniden canlanan antisemitizm, Filistin'e dalgalar halinde Yahudi göçlerinin başlamasına sebep olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa milliyetçiliği her ülkede antisemitizmi tahrik etmişti. Eskiden beri Yahudileri sevmeyen bu milli toplumlarda Yahudi karşıtlığı birdenbire şiddetlendi. Bu ülkelerden biri de ilginçtir, Avrupa'daki milliyetçilik akımından en az etkilenen ve sınırları içinde 3 milyon Yahudi'yi barındıran Rusya oldu. Rusya'da Yahudiler ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyordu ve Yahudiler bulundukları şehirlerde diğer Rus vatandaşlarıyla karışmıyor, ayrı yerleşim yerlerinde yaşıyorlardı. 1881'de Rus Çarı'nın öldürülmesiyle Rusya'da yoğun bir Yahudi düşmanlığı ve Yahudilere saldırılar başladı. Bu olaylar Yahudilerin kitleler halinde başka ülkelere göç etmesine neden oldu. 19. yüzyıl sonlarında başlayıp 1917 Balfour bildirisiyle hızlanan Filistin'e Yahudi göçü Almanya'da
Hitler'in iktidara gelmesi ve Yahudi soykırımının başlamasıyla zirveye çıkmıştır. Filistin'de Yahudi nüfusunun artışı oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olup 1880'lerde Filistin'de 35 bin Yahudi varken bu sayı 1900'lerin başlarında hızla artmaya başlamış ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ve izleyen yıllarda ikiye katlanmıştır. İngiliz manda yönetiminin tesisini izleyen 10 yıl içinde yaklaşık 100 bin Yahudi göçmen Filistin'e giriş yapmış ve böylelikle bu tarihlerde var olan Yahudi nüfusu Filistin nüfusuna oranla %10'lardan %17'lere yükselmiştir. 1930'lu yıllarda özellikle Doğu Avrupa'da antisemitizm daha radikal ve acımasız olmuştu. Almanya'da alevlenen antisemitizm, İtalya, Polonya, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Çekoslovakya gibi devletlerce de iyice benimsenmişti. Avrupa'da antisemitizmin giderek artması dünya Yahudilerini harekete geçirdi. Prag'da toplanan 18. Dünya Siyonist Kongresi, Nazilerle mücadelede ve mülteci durumuna düşen Yahudileri Filistin'e yerleştirme konusunda kararlar almıştır. Birincisi Rusya'dan başlayan ve İsrail Devleti'nin kuruluşundan sonra devam eden tarihteki toplu aliyah örneklerinden bazıları kısaca şöyledir. 1882-1903 bu dönem birinci aliyah olarak adlandırılmakta olup başta Rus Çarlı olmak üzere Doğu Avrupa kökenli 35 bin kadar Yahudi Filistin topraklarına göç eder. 1904-1914 1897 Basel Kongresi'nin bir uzantısı olarak daha sistemli, daha planlı ve ideolojik bir biçim alan ve 1904'te başlayan ikinci göç dalgası da Rusya'da Yahudilerin uğramış olduğu baskılardan sonra olmuştur. 40 bin Yahudi Filistin topraklarına göç eder. 1914-1923 İngiltere'nin Filistin'i ele geçirmesi, Rusya'daki 1917 Bolşevik devrimi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa devletlerinin ve imparatorlukların yıkılması sonucu Yahudilere yapılan baskılar nedeniyle yaklaşık 37 bin Yahudi Filistin'e göç etmiştir. 1924-1929 Polonya, Macaristan ve ABD'den toplam 48 bin Yahudi İngiliz mandasındaki Filistin topraklarına göç eder. 1929-1939 Beşinci ve en büyük kitlesel göçün nedeni 1933'te Almanya'da Nazilerin başa gelmesi ve Avrupa ülkelerinin kapılarını Yahudilere kapatmasıdır. Filistin'deki Yahudi nüfusunun 2 katından daha fazla Yahudi Filistin'e göç etmiştir. 1929-1939 yılları arasında Yahudi nüfusu 175 binden 475 bine çıkmıştır. 1933-1948 Almanya'da Nazi Partisi'nin iktidara geçmesiyle İngiltere Filistin'e göçü sınırlar. Bunun üzerine İngiltere'nin izni dışında başta Alman Nazi toplama kampları olmak üzere kaçak göçmenler göç dalgasını oluşturmuş ve yaklaşık 153 bin Yahudi Filistin'e göç etmiştir. 1948-1950 1948 yılında artık İsrail Devleti kurulmuştur. Doğu Avrupa ve Arap ülkelerindeki 500 bin Yahudi İsrail topraklarına göç eder. Bu göç sırasında Yemen'deki bütün Yahudi nüfusu uçaklarla İsrail'e getirilir. Aynı şekilde Irak'tan 114 bin, İran'dan 30 bin Yahudi İsrail'e getirilir. 1985 ve 1991 yıllarında iki ayrı operasyonla Etiyopya'daki bütün Yahudiler İsrail'e getirilir. 1985'teki Musa operasyonunda 6 haftada 8 bin, 1991'deki Süleyman operasyonunda ise bir günde 15 bin Yahudi Etiyopya'dan İsrail'e taşınır. Arz-ı Meud'a yeniden dönmek ve altı köşeli Davut yıldızı altında yeniden vücuda gelmek için ısrarla Filistin bölgesine göç eden Yahudiler 1917'de nüfusun %8'ini oluştururken Filistin topraklarının da ancak %2,5'una sahip olmuşlardı. 1947'de nüfusun %31'ini oluşturan Yahudiler tüm çabalarına rağmen Filistin topraklarının hala %6 ila 7'sini ele geçirmiş bulunuyorlardı. Filistin'de 1917 yılında
fiilen başlamış olan İngiliz yönetimi 19-26 Nisan 1920 tarihlerinde yapılan San Remo konferansıyla Filistin üzerinde İngiliz manda yönetiminin kabul edilmesiyle garanti altına alınmış, Milletler Cemiyeti Konseyi'nin 24 Temmuz 1922 tarihinde aldığı 28 maddelik bir kararla Filistin'deki İngiliz manda yönetiminin esasları belirlenmiştir. Bu kararlarda 1917 Balfour Bildirgesi ve İngiltere'nin mandater devlet olarak 3 Haziran 1922 tarihinde Dünya Siyonist Teşkilatı'na yaptığı açıklamalardaki politika esasları hemen hemen aynen benimsenerek Filistin toprakları resmen İngiliz manda yönetimine bırakılmıştır. Filistin mandası İngiltere'ye verildiği sırada 1918'lerde nüfusun %93'ünü Araplar, %7'sini yabancılar oluşturuyordu. İngiltere Filistin mandasını aldığı andan itibaren Filistin'e Yahudi göçüne göz yummaya başlamıştı. Bu durumda Arapların sert tepkilerine neden oluyordu. Milletler Cemiyeti Konseyi 16 Eylül 1922 tarihinde İngiliz manda yönetimindeki Filistin'in sınırlarını onaylamış, aynı zamanda olduğu açıklanan Sir Herbert Samuel, İngiltere tarafından Filistin'e ilk kez İngiliz Yüksek Komiseri olarak gönderilmiştir. Siyonizmin en kuvvetli dayanağı olan ABD, 21 Eylül 1922 tarihinde Amerikan Kongresi'nin aldığı ortak bir kararla Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasını kabul etmiştir. Beraberinde 3 Aralık 1924 tarihinde İngiltere'nin Filistin üzerindeki mandasını tanıyan Amerika, İngiltere ile bununla ilgili bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmanın en önemli maddesi, hatta ABD için çok önemli olan tarafı 7. maddedir. Çünkü bu madde İngiltere'nin manda rejimindeki uyguladığı tüm kararları ABD'nin onayına sunması, dolayısıyla ABD'nin bundan sonra Filistin'de yaşanacak her türlü gelişmede söz sahibi olmasını içeriyordu. İngiliz hakimiyeti dönemi, İsrail Devleti'nin ilanına giden süreçte Yahudilerin bir devlet olarak ihtiyaç duyduğu birçok hususun elde edildiği bir dönem olmuştur. Bölgedeki nüfus dengeleri Yahudiler lehine çevrilmiş, 1922 yılında Yahudi Ajansı kurularak Yahudilerin İngiliz manda yönetimi ve hatta uluslararası arenada diğer devletlerle bir aktör olarak temas kurması sağlanmıştır. Ayrıca yine bu dönemde İbranice, İngilizce ve Arapça ile birlikte resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu dönem artan Yahudi nüfusuna bir tepki olarak Arap yeraltı örgütlenmelerinin oluşturulduğu, bu örgütlenmelere karşı oluşturulan Yahudi yeraltı silahlı teşkilatlarının da devreye girmesiyle Arap-Yahudi çatışmalarının başladığı dönemdir. Özellikle manda dönemi İngilizlerin Filistin'de Yahudi yerleşimini ve devletleşmeye girişlerini kolaylaştırmak, Siyonist hareketi Filistin'e kesin ve hakim bir şekilde yerleştirmek, Arapların ise Yahudilerin Filistin'de çoğalmalarına karşı durmak için uğraştıkları bir dönemdir. 30 yılı aşkın yönetimi altında İngiltere, önce işgal kuvveti daha sonra da manda yöneticisi olarak bulunduğu Filistin'de çelişkilerle dolu bir siyaset izlemiştir. Yine de bu döneme damgasını vuran İngiliz siyaseti temelde Yahudilerden taraf olacaktır. Filistin'de manda idaresini yerleştiren İngiltere'nin işi hiç kolay değildi. Filistin'i Osmanlı İmparatorluğundan koparmış, ancak geleneksel böl ve yönet siyasetine rağmen bölgede huzuru sağlayamamıştı. İngiltere, manda yönetimiyle Filistin üzerinde hukuki kontrole sahip olmasına rağmen Filistin İngiltere için 1920-1948 döneminde çok ciddi sorun oluşturacaktı. Çünkü Filistin toprakları Şerif Hüseyin'in sahasında Araplara vaat edilmiş olan geniş alanlı bir bağımsızlığın parçasıydı. Burasını Yahudi göçlerini açmakla adeta Araplardan koparılıyor, üstelik Arap bağımsızlığını gerçekleştirmediği gibi yüzyıllardan beri 3 semavi din içinde kutsallaşmış olan topraklar Araplardan yavaş yavaş koparılarak başka bir toplumun yurdu haline getiriliyordu. Filistin Arapları Balfour Bildirgesi'ni İngiliz manda yönetimi başlar başlamaz anlamış ve daha ilk günden direnişe geçmiştir. Ki bu durum günümüze kadar süregelen Arap-Yahudi çatışmasının da başlangıcı olmuştur. İki savaş arası dönemde Filistin sorununun temelini Yahudilerin Balfour Bildirgesi'ni fiiliyattan, yurt kurmadan öteye resmiyete devlet kurmaya geçirme çabalarına karşılık
Arapların bu bildirgeyi etkisiz kılma, Yahudilerin bir yurt kurmalarına imkan vermeme çabaları oluşturmuştur. Aynı zamanda Yahudilerin Filistin'e daha fazla Yahudi göçü sağlama çabalarına karşılık Arapların bunu engellemeye yönelik çabaları ve beraberinde Wilson prensipleri doğrultusunda Filistin'in nüfus çoğunluğunun Arap olmasına dayanarak Filistin'de bağımsız bir Arap devletinin kurulması yönünde verilen mücadeleler oluşturmuştur. Bütün bunlara karşılık Filistin'deki İngiliz hükümeti bir yandan Balfour Bildirgesi'yle Yahudilerle manda yönetimi arasında bir denge, diğer taraftan Araplarla Yahudiler arasında bir denge ve işbirliği kurma çabasında olmuş, fakat Araplar bu politikanın karşısında olmuşlardır. Çünkü Araplar Yahudileri Filistin-İsrail sorununun meşru bir tarafı olarak kabul etmemelerine rağmen İngiliz yönetimi Yahudileri bir taraf olarak kabul etmekteydi ki bu durum Araplarla manda yönetiminin arasındaki çatışmanın da ana nedenini oluşturmaktaydı. Bu görüş ayrılığı ve çatışma Arap-Yahudi çatışmasına dönüşmüş ve 1920-1939 döneminde şiddetlenerek gelişmiştir. Şöyle ki 1920-1933 döneminde Arap-Yahudi çatışmaları genellikle mahalli çapta dağınık olmuştur. Bunun nedeni Arap toplumunun Filistin içinde Yahudiler gibi sıkı bir dayanışmaya ve örgütlenmeye gidememiş olmasından kaynaklanmaktaydı. Bu dönemde 1920, 1921 ve 1929 yıllarında 3 büyük Arap ayaklanması olmuştur. İngiliz manda yönetimi Filistin'deki Yahudi-Arap çatışmalarını askeri müdahaleyle durduracağını düşünmekteydi. Fakat sonraki gelişmeler bunun böyle olmayacağını gösterecektir. 1929 ayaklanmalarından sonra İngiltere, Walter Shaw başkanlığında bir hukukçular ve Sir John Hope Simpson başkanlığında bir iktisatçılar komitesini incelemelerde bulunmak ve rapor hazırlamak üzere Filistin'e gönderdi. Her iki komitede 3 ay sonunda yaptıkları incelemeler neticesinde raporlarını sunmuşlar ve İngiltere sunulan bu raporlar doğrultusunda 1930 Ekim ayında Pasfield Beyaz Kitabı yayınlamıştır. Siyonizmi emperyalizm olarak gören ve sosyalist olan Lord Pasfield bu raporunda Arap-Yahudi işbirliğine dayanan bir yönetimi tavsiye etmekle beraber Yahudilere göç ve toprak satışının sınırlandırılması gerektiğini belirtiyordu. İngiltere'nin Filistin sorununa çözüm bulmak için Arapların haklılığını kabul eden ve Arapların görüşlerini benimseyen tek belgesi Pasfield Beyaz Kitabı olmuştur. Ayrıca kitapta Yahudilerin iyi bir örgütlenme ve politikayla 1 milyon dönüm toprağa sahipken Arapların 1/3'inin topraksız olduğu belirtilmiştir. Bölgeye yapılan Yahudi göçünün hem toprak yetersizliğine hem de Araplarda işsizliğe neden olduğu belirtilerek hem göçün hem de Yahudilere toprak satışının sınırlandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu belge Yahudilerde büyük tepkiye neden olmuş, Haim Weizmann Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanlığından istifa etmiştir. Beyaz Kitap, dünyanın birçok yerinde Yahudiler tarafından protestolara neden olmuştur. Protestoların şiddeti İngilizleri geri adım atmaya zorlamış ve İngiliz Başbakanı MacDonald 13 Şubat 1931'de Weizmann'a bir mektup yazarak İngiltere'nin 1917 Balfour Deklarasyonu'yla benimsediği politikayı sürdürdüklerini belirtmiştir. Bu açıklamayla Beyaz Kitabın Araplar açısından hoşnutluk yaratacak bir yanı kalmamıştır. Bunun üzerine başlayan Arap protestoları manda yönetimi tarafından çok sert önlemlerle bastırılmaya çalışılmıştır. 1933 yılında Almanya'da antisemitizm söylemiyle Nazi Partisi'nin iktidara gelmesiyle Almanya ve bu ülke ile yakınlaşma içinde olan ülkelerden Filistin'e Yahudi göçleri hızlanmış. Bu durum 1933 yılından sonra Arap-Yahudi çatışmalarının daha da şiddetlenmesine neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda Filistin'deki Yahudi nüfusu yaklaşık olarak 60-80 binken 1932 yılında 9500, 1934 yılında 42.539, 1935 yılında 62.000 Yahudi göç etmiştir. 30 Haziran 1938 tarihi itibariyle Filistin nüfusu 1.418.619 olmuş. Bunun 895.159'u Arap, 399.808'i Yahudidir.
Filistin'deki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Herbert Samuel'in Siyonist olması nedeniyle İngiliz manda yönetiminin Yahudiler lehine yanlı tutumu ve Siyonistlerin büyük önem verdiği Yahudi göçünün sürekli devam etmesi üzerine Filistinliler 15 Nisan 1936 tarihinde komşu Arap ülkelerinden Arap milliyetçiliklerinin de mücadeleye katılmak üzere geldiği 3 yıl süren Büyük Arap Ayaklanması'nı başlattılar. Bu ayaklanmayı yönetmek amacıyla bütün şehirlerde kurulan milli komiteler 25 Nisan 1936'da bir araya gelerek Yüksek Arap Komitesi'ni oluşturdular. Komite Yahudi göçlerinin, Yahudilere toprak satışının durdurulması ve seçilmiş ve temsilli bir halk meclisine karşı sorumlu bir milli hükümetin kurulması doğrultusunda 3 temel istek gerçekleşinceye kadar isyana devam etme kararı aldı. Bu 3 temel istek bundan sonra Filistin Araplarının İsrail Devleti kuruluncaya kadar ısrarla savundukları 3 temel ilke olmuştur. 1936 ayaklanması Filistinlilerin örgütlü ilk başkaldırılarıydı. Bunun üzerine İngilizler bölgeye Lord Robert Peel başkanlığında bir araştırma heyeti göndermiştir. Heyet raporunu Temmuz 1937'de hükümete sunmuştur. Peel raporu Yahudilerle Araplıların aynı devlet içinde yer almasının mümkün olmayacağını, Filistin topraklarının Arap, Yahudi ve Kudüs'ün İngiliz mandasında bulunan uluslararası bölümü olmak üzere 3'e ayrılması gerektiğini içermektedir. Araplar bu paylaşım planına karşı çıkarken Siyonistler ilk etapta küçük de olsa bir devlete sahip olmak istediğinden planı kabul etmiştir. Yeni bir dünya savaşının ayak sesleri duyulurken Orta Doğu'daki dengeleri korumak isteyen İngiltere'nin Almanya ile savaşma ihtimali bulunuyor, Araplarla arasının bozulmasını istemiyordu. Zira İngiltere'nin muhtemel bir savaşta stratejik konumları, petrol ve benzeri gibi nedenlerle Araplara kesin ihtiyacı vardı. 1936-1939 dönemindeki ayaklanmayı durdurmayı amaçlayan MacDonald, Beyaz Belgesi 17 Mayıs 1939 tarihinde yayınlandı. Bu belge esas olarak Filistin'de Yahudi devletinin kurulmasının İngiliz siyasetinin bir parçası olmadığını, gelecek yıllarda Yahudi göçmenlerin kabulünün Arap nüfusunun onayına tabi tutulacağını, gelecek 10 yıl içinde Arapların ve Yahudilerin karşılıklı olarak gösterecekleri işbirliği doğrultusunda iki toplumlu bağımsız Filistin devleti kurulmasını ve göçmen sayısının 5 yıl içinde 75 bin olarak dondurulmasını öngörmekteydi. Bu belge, Filistinli Araplar açısından farklı direniş gruplarının arasında bölünmeye yol açarak 1936-1939 ayaklanmasının bölünmesine, zayıflamasına neden olmuştur. Diğer taraftan bu belge, Siyonistler açısından kara belge olarak ifade edilmiş ve İngiliz manda yönetimini de faaliyetlerinde hedef almaya başlamışlardı. MacDonald Beyaz Belgesi'ne şiddetli tepki gösteren Siyonistler, bu belgeyle İngiltere'nin Yahudi ulusal yurdunun kurulmasını desteklemekten vazgeçtiği gibi bu hedefin önünde bir engele dönüştüğünü düşünmüşler ve Siyonistler için bir dönüm noktası olan bu gelişmeyle birlikte Siyonist programda öngörülen güçlü bir devletin desteğini alma stratejisinde İngiltere'nin yerini ABD'nin almasını planlayan Siyonist diplomasisinin yönünde tarihsel bir dönüşüm yaşanmıştır. 1939 belgesiyle İngilizler Siyonistlere yönelik kollayıcı siyasetini sürdürme konusunda isteksizlik gösterince Siyonistler eski hamilerine düşman olmuşlar ve mandanın sona ermesi için aktif olarak çalışmaya karar vermişlerdir. Ancak Yahudiler yine de İngiltere'nin yanında savaşmışlardır. Bununla ilgili Yahudi Ajansı Başkanı Ben Gurion şöyle der: "Bu savaşta ortada son İngiliz kararı yokmuş gibi İngilizlerle birlikte savaşacağız ve savaş yokmuş gibi İngiliz kararıyla mücadele edeceğiz." Yahudiler 2. Dünya Savaşı sonrası için bir yandan silahlı mücadele hazırlıklarını yaparken diğer taraftan siyasi mücadele hazırlıklarını da ihmal etmediler. Bu yönde 9-11 Mayıs 1942 günlerinde New York'ta yapılan Dünya Siyonist Teşkilatı'nın olağanüstü kongresinde 11 Mayıs 1942'de kabul edilen Biltmore Programı adlı belge doğrultusunda Yahudiler sınırsız göç, Yahudi ordusu ve Filistin'in Yahudi devleti olması taleplerine destek buldular.
Savaş sonrasında manda yönetiminin Filistin'de izleyeceği politikanın belirsiz olması, Yahudilerin savaş sonrası için İngiltere'ye karşı silahlanmaları, artan Siyonist propaganda baskısı, Yahudi göçlerinden doğan Yahudi-İngiliz-Arap çatışmalarının artması, Arapların 1939 Beyaz Belge'nin uygulanması için artan baskıları ve İkinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu yıkım nedeniyle ekonomik bir çöküntü yaşamakta olan ve bölgedeki şiddet olaylarını kontrol altına alamayan İngiltere, Arap-Yahudi meselesini Birleşmiş Milletler platformuna taşımayı tercih etmiştir. 2 Nisan 1947'de BM'ye başvurarak Filistin sorununun BM Genel Kurulu gündemine alınmasını talep eden İngiltere için Hindistan'daki yönetiminin sona ermesiyle Orta Doğu'da manda yönetimini sürdürmesinde etkili olan birincil neden ortadan kalkmıştı. İngilizler bir yıl daha Filistin'de kalmışlarsa da geçici bir hükümette görev almışlar, bölgenin geleceğinin sorumluluğunu BM'ye devretmişlerdir. BM bu tarih itibariyle Filistin sorununu ele almıştır. Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye öncülüğündeki Arap devletleri Filistin'deki manda rejimine son verilmesiyle birlikte Filistinlilerin bağımsızlığının tanınması yönünde çalışırken Yahudiler de Filistin'de kendi bağımsız devletlerinin kurulması için BM'yi etkilemeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bunun üzerine BM Genel Kurulu Filistin sorununun çözümü için bir komite kurulması kararı almıştır. Avustralya, Kanada, Çekoslovakya, Guatemala, Hindistan, İran, Hollanda, Peru, İsveç, Uruguay ve Yugoslavya'dan oluşan 11 üyeli BM Filistin Özel Komitesi Filistin'de incelemeler yapmış, çalışmaları sonucunda çoğunluk planı ve azınlık planı adında 2 tasarı hazırlamıştır. Bunlardan çoğunluğun desteklediği Taksim planı, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti, bağımsız bir Arap devleti ve Kudüs'te BM gözetimi altında uluslararası bir bölge kurulmasını öngörüyordu. Azınlığın desteklediği diğer görüş ise bağımsızlık yerine Filistin'de Yahudi ve Arap topluluklarından oluşan, başkenti Kudüs olan federatif bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyordu. 2 ayrı devlet kurulmasını teklif eden plan, Yahudiler tarafından şartlı olarak olumlu karşılanmış, Araplarsa çoğunluk planın Filistin'in toprak bütünlüğünü parçaladığı, azınlık planının gizli bir şekilde bölücü amaçlar izlediği için her iki plana da karşı çıkmışlardır. Arapların önerileri, Filistin'deki bütün insanların ve azınlıkların haklarına saygı gösterecek demokratik bir devlet sisteminin sağlanması yönünde olmuştur. Ülke temsilcileri arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle özel komitenin çalışmaları incelemek üzere kurduğu 2 alt komitede 19 Kasım 1947'de yapılan oylamalar sonucunda Filistin sorununun Uluslararası Adalet Divanı'na gönderilmesi teklifi reddedilmiş, BM'nin Filistin sorununu görüşmeye yetkili olduğu karar alınmış, Filistin'de bağımsız, demokratik bir devlet kurma teklifi kabul edilmemiş, nihayet özel komisyon Filistin konusuyla ilgili kesin kararı oylayarak Taksim planını kabul etmiştir. Bu plana göre politik olarak bağımsız ancak ekonomik olarak birbirleriyle ilişkilerini sürdürmeleri gereken 2 devlet oluşturulacaktı. 29 Kasım 1947'de BM Genel Kurulu'nun yaptığı oylama sonucunda 10 çekimser, 13 red ve 33 kabul oyuyla Filistin'in Arap ve Yahudi devletine bölünmesi, Kudüs kentinin uluslararası gözetim altında olacağı bir corpus separatum kabul edildi. Bölünme planı kabul edildiği şekliyle 181 sayılı karara göre Filistin'deki mandanın sona ermesi ve İngiliz Silahlı Birliklerinin 1 Ağustos 1948'den geç olmamak kaydıyla geri çekilmesi, bir Arap devleti ve bir Yahudi devleti kurulması, Kudüs şehri için BM Konseyi tarafından yürütülecek özel uluslararası bir rejim, 2 ülkenin ekonomik ve transit bir birlik tesis edebilmeleri için sulama, toprak, koruma ve ekimi, devletler arasındaki tren yolu, otoyol, iletişim, havaalanı, liman işletmeciliği, ortak geçerli bir kur sistemi ve tek bir yabancı döviz kuru, ortak gümrük birliği yaratma, bölünme planının başarıyla yürütülmesini sağlamak için 5 üye devletten oluşan bir Filistin Komisyonu'nun kurulması kabul edilmiştir. Paylaşıma göre Filistin'in %42.88'i
ayrılan Arap devletinin 725 bini Arap, 10 bini Yahudilerden oluşan bir nüfusa sahip olacakken, Yahudilere ayrılan %56,47'de 498 bini Yahudi ve 407 bini Arap nüfus oluşturacaktı. Aslında Siyonistler de bu planı tüm yönleriyle beğenmemişlerdi, ancak bu planı uzun zamandır bekledikleri ve gerçekleştirmeye çalıştıkları bir Yahudi devletinin oluşması için bir adım olarak kabul etmişlerdi. Araplar bu planın uygulanmasını durdurmak için gerekirse savaşacaklarını ilan etmişlerdir. Manda yönetimi altında devam eden Arap-Yahudi çatışması BM kararlarıyla daha çözümsüz hale gelmiştir. Genel Kurul'un bölünme kararı Filistin sorununu çözemediği gibi İngiltere 15 Mayıs 1948'de manda rejimine son vereceğini açıklayıp Filistin'i sorunlu halde terk ederek iki toplum arasında kalıcı çözüm yolu bulmak yerine geride nefreti temellendirdiği, çatışmaların arttığı bir bölge bırakmıştır. Görüldüğü gibi bölünme planı Filistin sorunu için barışçı bir çözüm olamamıştır. Bu plandan sonra hem Yahudiler hem de Araplar gönüllüleri silahlandırmış, sivillere yönelik eylemlerin artmasına yol açmışlardır. İngiltere'nin Filistin'den çekilmesiyle Yahudiler yayılma politikasına girişmişlerdir. Yahudilerin kuvvet kullanarak yürüttükleri politikalar neticesinde birçok Filistinli baskılara dayanamayıp topraklarını terk ederek başka ülkelere göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Nisan-Mayıs aylarında daha da şiddetlenerek katliamlara dönüşen Arap-Yahudi çatışmalarında en önemli olay 9 Nisan 1948'de Irgun adlı radikal Yahudi örgütünün ileride İsrail Başbakanı olacak lideri Menahem Begin'in öncülüğünde Yahudi militanlar tarafından yapılan Deir Yasin katliamıdır. Irgun örgütü Kudüs'ün yakınında bulunan bir Arap köyü olan Deir Yasin'e baskın yaparak 254 kişiyi katletmiştir. Katliamın başında olan Begin, eğer Deir Yasin zaferi olmasaydı İsrail devleti de olmazdı sözleriyle katliamın bir devlet politikası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yeni katliam korkusuyla yüz binlerce Filistinli Lübnan, Mısır ve Ürdün'e kaçmış, Necev, Celile ve Batı Kudüs Yahudilerin eline geçmiştir. Araplar da Deir Yasin katliamını karşılıksız bırakmamış ve 13 Mayıs günü Kudüs'ün güneyinde bulunan Kfar et-Zion Yahudi yerleşimindeki bütün Yahudileri öldürmüşlerdir. İngilizlerse Filistin'den ayrılacakları için tırmanan şiddeti önlemek adına pek fazla çaba harcamamışlardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1947 tarihli kararına göre İngiltere 1947 Aralık ayından itibaren Filistin'deki kuvvetlerini geri çekmeye başladı. 14 Mayıs 1948'e gelindiğinde 30 yıllık İngiliz manda yönetimi son bulmuştur. İngiltere manda rejiminin sona ermesiyle birlikte 15 Mayıs 1948 tarihine kadar Filistin'deki bütün kuvvetlerini çekeceğini açıklamış, 14 Mayıs 1948'de David Ben-Gurion başkanlığında toplanan Musevi Ulusal Konseyi, İngiliz manda yönetiminin bitmesinden birkaç saat önce İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmiştir. İsrail'in kuruluş ilanı şu bildiriyle duyurulmuştur. İsrail toprağı Yahudi halkının doğum yeridir. Burada onların ruhları, dinleri ve ulusal kimlikleri oluştu. Burada onlar bağımsızlığa ulaştı. Ulusal kültürleri ve evrensel değerleri oluştu. Burada onlar Bible'ı dünyaya armağan etti. Eretz, İsrail Yahudi halkının doğum yeridir. İlk Siyonist Kongresi, Yahudi halkının kendi ülkesinde ulusal diriliş hakkını ilan ettiler. Balfour Deklarasyonu'yla tanındı ve manda rejimi tarafından onaylandı. Biz Halk Konseyi'nin üyeleri, Eretz, İsrail'de, İsrail Devleti olarak bilinecek Yahudi Devleti'nin kuruluşunu ilan ediyoruz. İsrail Devleti'nin ilanı sonrasında Yahudi kontrolü altındaki bölgelerin İsrail Devleti'ne ait olduğu deklare edilmiş, bağımsız İsrail'in tüm Yahudilerin vatanı olduğu açıklanmıştır. Siyonistler, Arap yerleşimcilerin yeni İsrail Devleti'nin girişiminde eşit vatandaş temelinde yaşayacaklarını, tüm organ ve kurumlarda adil temsil edileceklerini bildirmişler, aynı zamanda komşu Arap ülkelerine herkesin iyiliği için işbirliği içerisinde olma çağrısında bulunmuşlardır. Sonuç itibariyle 14 Mayıs 1948'de
Siyonist hareketin doğuşunu simgeleyen Basel'de Theodor Herzl'in temelini attığı Yahudi devletinin Siyonist teşkilat tarafından Herzl'in kehanetini sanki doğrularcasına Basel'den tam 51 yıl sonra kuruluş bildirgesindeki bu belgeyle biz Medinat Yizrael'in kurulduğunu ilan ederiz açık ifadesiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Açıklamanın yapıldığı gün, hatta İsrail Devleti'nin ilanından 11 dakika sonra devleti tanıyan ilk ülke ABD olmuş, ABD'nin tutumu İsrail'in uluslararası alanda tanınmasının yolunu açmıştır. Bir gün sonra Guatemala 18 Mayıs'ta da Sovyetler Birliği İsrail'i tanımışlardır. Hiçbir Arap ülkesi İsrail Devleti'ni tanımamıştır. İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etmesiyle Arap Birliği'ne üye ülkelerden Suriye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Irak askeri birlikleri harekete geçerek bu devleti ortadan kaldırma kararı almışlar ve BM tarafından yapılan taksimde Arap Devleti için ayrılan bölgeye girerek ilk Arap-İsrail Savaşı'nı başlatmışlardır. Bu tarih itibariyle İsrail ile Arap devletleri arasında yıllarca sürecek savaşların fitili ateşlenmiştir. Bu anlaşmazlık ve çatışmalar günümüzde de devam etmekte olup daha uzun yıllar sürmeye namzet görünmektedir. İsrail ülkesini tanıyan ilk Müslüman ülkesi Türkiye olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Resmi Tarih iyi günler diler.